Merhaba sevgili Olmuş TV ailesi. Evrenin en derin sırlarına, bilimin ışığında, tarihin kadim sayfalarında ve mitolojinin gölgelerinde yaptığımız bu entelektüel yolculukta yine bir aradayız. Bugün gökyüzüne bakış açımızı sonsuza dek değiştirebilecek, bildiğimiz tüm kozmik tanımları altüst edebilecek, gezegen ve yıldız arasındaki o incecik, gözle görülür ama bazen de bulanıklaşan çizgiyi adeta buharlaştıran, akıl almaz bir keşfe yelken açıyoruz. Bu sadece bir gök cisminin hikayesi değil. Evrenin ne kadar büyük, ne kadar gizemli ve ne kadar sürekli değişen bir yer olduğunun da hikayesi. Bilim, tıpkı bir dedektif gibi ipuçlarını takip ederek en büyük gizemleri çözmeye çalışır. Ve bazen bu ipuçları bizi daha önce hiç düşünmediğimiz yepyeni yollara götürür. İşte bugün de öyle bir yolculuğa çıkıyoruz. Bu serüvene başlamadan önce, eğer henüz abone değilseniz, lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirim zilini açmayı ve bu videoyu beğenerek bize destek olmayı unutmayın. Çünkü Ne Olmuş TV sadece izlenen değil, aynı zamanda düşündüren bir platform. Burada merak ettiğiniz her şeyi keşfetmek için bir aradayız. Ben Sedat ve bugün kozmik bir haydutun, evrenin en ilginç ve en beklenmedik sürprizlerinden birinin peşindeyiz. Hazır mısınız? Uzak ve soğuk bir yıldızlar arası boşlukta, gözden kaçan bir gölge gibi sessizce süzülen, adeta kozmik bir hayalet gibi dolaşan bir cisim, son günlerde astronomi camiasını derinden sarsan, heyecan verici bir keşfin merkezine oturdu. Bu, ilk bakışta sıradan gibi görünen ama aslında içinde büyük bir kozmik bilmeceyi barındıran nesne, bilim insanları tarafından Çağı 1107-7626 olarak adlandırıldı. Peki, nedir bu cismi bu kadar özel yapan? Neden tüm dünyanın gözü onun üzerinde? Çünkü o, geleneksel astrofizik kurallarına, yani gök cisimlerinin nasıl oluştuğuna ve davrandığına dair bildiğimiz tüm bilgilere adeta meydan okuyor. Bu başıboş, yani serseri gezegen, gezegenlerin ve yıldızların nasıl doğduğuna dair köklü kabullerimizi yeniden gözden geçirmemizi gerektiren, eşi benzeri görülmemiş şaşırtıcı bir büyüme atağı yaşadı. Evrenin sonsuz genişliğinde sayısız gök cismi tıpkı bir dansçı gibi kendi yörüngelerinde dönerken, bazen bazı gezegenler tıpkı evden kaçan yaramaz bir çocuk gibi kendi güneş sistemleri dışına fırlatılır veya en başından beri hiçbir yıldıza bağlı olmadan kozmik birer yalnız kurt gibi karanlıkta yolculuk ederler. İşte biz bunlara serseri gezegenler diyoruz. Ancak Çağı 1107-7626 sadece başıboş olmakla kalmıyor, aynı zamanda bir yıldızın karakteristik özelliklerini sergileyen, akıl almaz bir madde birikim süreciyle evreni şaşırtıyor. Gelin önce bildiğimiz temel tanımları hatırlayalım. Bizler gökyüzüne her baktığımızda gördüğümüz ışıklı noktalara yıldız, etrafında dönen daha küçük cisimlere ise gezegen deriz, değil mi? İşte bu ayrım bilimde çok önemlidir. Yıldızlar, tıpkı dev bir nükleer fırın gibi, kendi içlerinde hidrojen atomlarını birleştirerek helyum atomlarına dönüştürür ve bu süreçte devasa miktarlarda ışık ve ısı üretirler. Güneşimiz de böyle bir yıldızdır. Gezegenler ise bir yıldızın yörüngesinde dönen ve kendi ışığını üretmeyen, genellikle yıldızlardan çok daha küçük kütleli cisimlerdir. Tıpkı Dünya gibi, Ay gibi, peki ya kahverengi cüceler? Onlar da bu ikisi arasında bir köprü gibidirler. Nükleer füzyonu başlatmak için yeterince büyük olamayan ama gezegenlerden çok daha ağır olan başarısız yıldızlar olarak tanımlanırlar. Sanki bir yıldız olmaya çalışmış ama tam da başaramamışlar gibi düşünebilirsiniz. Bu sınıflandırmalar, evreni anlamak, gök cisimlerini düzenlemek ve incelemek için geliştirdiğimiz temel çerçevelerdir. Ama unutmayın, bilim her zaman yeni keşiflerle kendini günceller. Ve Çağı 1107-7626 gibi olgular, bu çerçevelerin aslında nedenli kırılgan, esnek ve hatta bazen yetersiz olabileceğini gözler önüne seriyor. Bu kozmik anomali sadece bir cismin kütle kazanım rekorunu kırmakla kalmıyor, aynı zamanda evrenin temel yapı taşları olan gaz ve toz bulutlarının nasıl bir araya gelerek farklı türde gök cisimlerini oluşturduğuna dair derin ve çözülmesi gereken soruları da beraberinde getiriyor. Bu gizemli nesnenin, yıldızların ve gezegenlerin doğuşuna dair yerleşik teorileri nasıl altüst ettiğini ve bu keşfin kozmik evrim anlayışımız için detaylıca inceleyeceğiz.
Bu sadece bir gezegenin veya bir yıldızın hikayesi değil, evrenin kendisinin kurallarını sürekli olarak yeniden yazdığına dair çarpıcı bir kanıt. Bu yüzden derin bir nefes alın, arkanıza yaslanın ve Nolmuş TV'nin bu yeni entelektüel keşfine kendinizi bırakın. Hazırsanız başlıyoruz. Çağ 10.707-7626, evrenin ücra bir köşesinde adeta kozmik bir kreş gibi düşünebileceğimiz genç ve hareketli bir yıldız oluşum bölgesinin kalbinde yer alıyor. Bu bölgelerde devasa gaz ve toz bulutları kendi kütle çekimlerinin etkisiyle büzüşerek yeni yıldızlara ve gezegenlere hayat verirler. Ancak buradaki en büyük paradoks ne biliyor musunuz? Bu cismin bir yıldıza bağlı olmaması, aksine kendi başına bağımsız bir şekilde hareket eden bir serseri gezegen olması. Yani tıpkı uzayda kaybolmuş bir top gibi hiçbir yıldıza ait olmadan dolaşıyor. Yaklaşık 5 ila 10 Jüpiter kütlesine sahip olduğu tahmin edilen bu nesne, geleneksel gezegen tanımının üst sınırlarında yer alsa da son zamanlarda sergilediği davranışlar onu basit bir gezegen olmaktan çok daha öteye taşıdı. Jüpiter, Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen ve Dünya'dan tam 318 kat daha ağırdır. Çağ 10.707-7626'nın kütlesinin 5 ila 10 Jüpiter kütlesi arasında olması onun ne kadar devasa olduğunu gözler önüne seriyor. Peki bu kozmik haydutun başına ne geldi de bu kadar ilgi çekici oldu? 2025 yılının Nisan ve Ağustos ayları arasında özellikle de Haziran-Ağustos döneminde yoğunlaşan benzeri görülmemiş bir büyüme atağı yaşadı. Bu süre zarfında çevresindeki diskten saniyede tam 6 milyar ton gaz ve toz yutarak daha önceki aylara göre 8 katlık akıl almaz bir kütle birikim oranı artışı kaydetti. Saniyede 6 milyar ton ne demek? Bunu hayal etmek bile zor. Gelin bunu daha somutlaştıralım. Bu, bir saniyede tam 6.000 tane piramit kadar maddeyi yutmak gibi bir şey. Ya da her saniyede yüz binlerce büyük petrol tankeri dolusu malzemeyi içine çekmek gibi. Bu denli hızlı bir kütle birikimi daha önce sadece genç, yeni doğmuş yıldızlarda veya kahverengi cücelerde görülen egzor tipi patlamalarla benzer özellikler taşıyor. Egzor tipi patlamalar, genç yıldızların çevresindeki gaz ve toz disklerinden aniden ve büyük miktarlarda madde çekerek parlaklıklarında ani artışlar gösterdiği olaylardır. Sanki yeni doğmuş bir yıldız birdenbire çok acıkmış gibi etrafındaki yiyeceği, gaz ve tozu hızla kendine çekiyor ve bu da onun daha parlak görünmesine neden oluyor. Bu patlamalar yıldız oluşum sürecinin kritik bir aşamasını temsil eder ve yıldızların son kütlelerine ulaşmalarında önemli rol oynar. Ama bir gezegenin, hem de serseri bir gezegenin bu türden bir patlama sergilemesi bilim insanlarını derin düşüncelere sevk etti. Bir gezegen nasıl olur da bir yıldız gibi davranır? Sorusu akıllara geldi. Bu durum, gezegenlerin oluşum ve evrim süreçlerinin düşündüğümüzden çok daha karmaşık ve yıldız oluşum süreçleriyle iç içe olabileceğine dair güçlü kanıtlar sunuyor. Serseri gezegenler, kendi güneş sistemleri dışına fırlatılmış veya hiçbir yıldıza bağlı olmadan doğrudan gaz ve toz bulutlarından yoğuşarak oluşmuş cisimler olabilirler. Tıpkı bir çocuk parkındaki salıncaktan fırlayan bir çocuk gibi, bazen genç bir gezegen de sistemindeki diğer büyük gezegenlerin kütle çekiminin etkisiyle uzaya savrulabilir. Ya da bambaşka bir şekilde en başından beri tek başına bir yıldız gibi ama çok daha küçük olarak oluşmuş olabilir. Galaksimizde sayılarının bağlı gezegenlerden kat kat fazla olduğu tahmin edilmektedir. Yani uzay sandığımızdan çok daha fazla yalnız gezegenle dolu olabilir. Ancak Çağ 11.07.7626'nın bu denli aktif bir şekilde madde biriktirmesi, bu serseri gezegenlerin evrende sandığımızdan çok daha dinamik ve aktif bir rol oynayabileceğine işaret ediyor. Belki de bu yalnız gezegenler sandığımızdan daha farklı ve önemli görevlere sahipler. Bu durum sadece gezegenlerin değil, aynı zamanda yıldızların ve kahverengi cücelerin oluşum mekanizmalarına dair genel anlayışımızı da derinden etkiliyor. Bu gizemli büyüme atağı, çevresindeki diskin kimyasal yapısında da dramatik değişikliklere yol açtı. Gözlemler, diskin ısındığını gösteren su buharının ortaya çıkmasına ve metan ile etilen gibi gazların kimyasal özelliklerinin değişmesine neden oldu. Tıpkı bir tencerenin içindeki suyun kaynayıp buharlaşması gibi, Çağ 11.07.76'da çevresindeki diski o kadar ısıtmış ki su buharı oluşmuş ve diğer gazların yapısı değişmiş.
Bu kimyasal dönüşümler, diskin iç bölgelerindeki sıcaklık ve basınç koşullarının madde birikimi sürecinin etkisiyle radikal bir şekilde değiştiğini ortaya koyuyor. Bu, sadece bir kütle artışı değil, aynı zamanda dinamik bir kimyasal ve termal evrimin de göstergesi. Bu gizemli büyüme atağı, çevresindeki diskin kimyasal yapısında da dramatik değişikliklere yol açtı. Gözlemler, diskin ısındığını gösteren su buharının ortaya çıkmasına ve metan ile etilen gibi gazların kimyasal özelliklerinin değişmesine neden oldu. Tıpkı bir tencerenin içindeki suyun kaynayıp buharlaşması gibi, çağ 1107-76'da çevresindeki diski o kadar ısıtmış ki su buharı oluşmuş ve diğer gazların yapısı değişmiş. Bu kimyasal dönüşümler, diskin iç bölgelerindeki sıcaklık ve basınç koşullarının madde birikimi sürecinin etkisiyle radikal bir şekilde değiştiğini ortaya koyuyor. Bu, sadece bir kütle artışı değil, aynı zamanda dinamik bir kimyasal ve termal evrimin de göstergesi. Dolayısıyla çağ 1107-76 sadece fiziksel kütlesiyle değil, aynı zamanda çevresindeki ortamı nasıl dönüştürdüğüyle de benzersiz bir örnek teşkil ediyor. Bu durum bize evrenin dinamik ve öngörülemez doğasını bir kez daha hatırlatıyor. Bilim her zaman bizi şaşırtmaya devam ediyor. Çağ 1107-7626'nın sergilediği bu akıl almaz büyüme atağı, gezegen ve yıldız tanımları arasındaki geleneksel sınırları sorgulatmanın ötesine geçerek bu kozmik cisimlerin oluşum yollarına dair yeni ve radikal hipotezleri gündeme getiriyor. Bu, tıpkı bir oyunun kurallarını bildiğimizi sanırken birdenbire yepyeni bir kuralın ortaya çıkması gibi. Özellikle dikkat çekici olan bir diğer bulgu ise bu kütle birikimi sürecinde güçlü manyetik alanların rol oynadığına dair kanıtların ortaya çıkmasıdır. Manyetik alanlar, dünyamızın da sahip olduğu pusulaların çalışmasını sağlayan o görünmez güç gibidir. Uzayda ise bu manyetik alanlar gaz ve toz gibi yüklü parçacıkları etkileyebilir. Bu tür manyetik alanların madde birikimi süreçlerinde etkin rol oynaması daha önce yalnızca genç yıldızlarda gözlemlenen bir fenomendi. Yıldızlar, çevrelerindeki gaz ve toz disklerinden madde çekerken, bu disklerdeki iyonize gazlar, yani elektrik yükü taşıyan gazlar, yıldızın güçlü manyetik alan çizgileri boyunca tıpkı bir nehrin yatağında suyun akması gibi akarak yıldızın kutup bölgelerine doğru yönelir ve burada yıldızın yüzeyine düşer. Bu sürece manyetosferik birikim adı verilir. Bu, yıldızların parlaklık değişimlerinde, özellikle de o bahsettiğimiz EXOR tipi patlamalarda kilit bir rol oynar. Sanki yıldızın görünmez kolları etrafındaki maddeleri kendine doğru çekiyor gibi düşünebilirsiniz. Çağ 1107-7626'da benzer manyetik alan kanıtlarının bulunması, bu gezegen kütleli cismin yıldızların oluşumuna benzer bir mekanizma üzerinden kütle kazandığını düşündürüyor. Bu, gezegen oluşum teorileri için devrim niteliğinde bir çıkarımdır. Çünkü geleneksel olarak gaz devleri gibi büyük gezegenlerin çekirdek birikimi modeliyle oluştuğu varsayılır. Bu modelde önce küçük, katı maddelerden oluşan bir çekirdek, tıpkı bir kar topunun yuvarlanarak büyümesi gibi oluşur. Sonra bu çekirdek, çevresindeki gazı ve tozu yavaşça kendine çekerek büyür ve dev bir gaz gezegenine dönüşür. Bizim Jüpiter'imiz de muhtemelen bu şekilde oluştu. Ancak çağ 1107-7626'nın durumu bazı serseri gezegenlerin gravitasyonel çöküş modeliyle, yani yıldızlara benzer şekilde dev bir gaz ve toz bulutunun kendi kütle çekimi altında doğrudan büzüşerek çökmesiyle oluşabileceği fikrini güçlendiriyor. Tıpkı bir bulutun kendi ağırlığı altında yavaşça küçülerek bir top haline gelmesi gibi. Bu, yalnızca gezegenlerin nasıl ortaya çıktığına dair değil, aynı zamanda onların evrendeki dağılımı ve karakteristik özellikleri hakkında da derinlemesine yeni bakış açıları sunuyor. Eğer gezegen kütleli cisimler, yıldızlar gibi doğrudan çökerek oluşabiliyorsa, bu ne anlama gelir? Bu, evrende beklenenden çok daha fazla serseri gezegen olabileceği ve bu gezegenlerin daha önce hayal ettiğimizden çok daha farklı fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip olabileceği anlamına gelir. Belki de bazıları kendi etraflarında daha küçük uydulara sahip, kendi başına parlayan mini sistemler bile olabilirler. Bu durum, kozmik taksonomimizi, yani gök cisimlerini sınıflandırma şeklimizi yeniden düşünmemizi gerektiriyor. Nerede bitiyor bir gezegen, nerede başlıyor bir yıldız?
Geleneksel olarak bir cismin yıldız mı yoksa gezegen mi olduğunu belirlemek için 13 Jüpiter kütlesi gibi bir sınır kullanılır. Bu sınır, bir cismin çekirdeğinde döteryum füzyonu adı verilen bir nükleer reaksiyonun başlayıp başlayamayacağına göre belirlenir. Döteryum, hidrojenin biraz daha ağır bir türüdür ve bir cisim yeterince büyük ve sıcaksa tıpkı mini bir nükleer fırın gibi döteryumu yakmaya başlayabilir. İşte bu döteryum füzyonu kahverengi cüceleri gezegenlerden ayıran temel özelliktir. Ancak çağ 1107-86 gibi cisimler bu kütle sınırının altında bile yıldız benzeri dinamikler sergileyebiliyor. Bu, belki de kütlenin tek başına yeterli bir sınıflandırma kriteri olmadığını, oluşum mekanizmalarının ve evrimsel yolların da bu tanımlarda kilit rol oynaması gerektiğini gösteriyor. Bu keşif, bizleri evrenin karmaşık dokusunu anlamak için sadece gözlemlediğimiz nihai ürünleri değil, aynı zamanda bu ürünlerin oluşum süreçlerini de derince incelemeye zorluyor. Evren, sabit ve katı kurallarla işleyen bir mekanizma değil, aksine sürekli evrilen, dönüşen ve kendi kendini yeniden icat eden canlı bir organizma gibidir. Her an yeni bir sürprizle karşılaşabiliriz. Bu tür bulgular, astrofizikçilerin yani uzay bilimcilerinin yıldız kreşlerindeki gaz ve toz bulutlarının içindeki karmaşık dinamikleri, türbülansı yani gazın ve tozun kaotik hareketlerini, manyetik alanların rolünü ve kütle çekimsel dengesizlikleri çok daha detaylı bir şekilde incelemesini olarak tanıyor. Bilgisayar simülasyonları ve yeni nesil teleskoplar sayesinde bu gizemleri çözmeye daha da yaklaşıyoruz. Çağ 1107-86-26 sadece bir gezegenin veya yıldızın rekor kıran bir büyüme atağı değil, aynı zamanda evrenin bize bildiğimiz her şeyi yeniden sorgulatmak için gönderdiği kozmik bir mesajdır. Bu, evrenin gizemlerini çözme yolculuğumuzda atılan büyük bir adımdır ve gelecekteki keşifler için heyecan verici yeni kapılar aralamaktadır. Kim bilir, belki de uzayın derinliklerinde bizleri bekleyen daha ne gibi sürprizler var? Çağ 1107, 7626'nın saniyede 6 milyar ton gaz ve toz yutarak gerçekleştirdiği bu inanılmaz büyüme atağı, kozmik anlayışımızda gerçekten de bir dönüm noktası teşkil ediyor. Bu olay bize gezegenlerin ve yıldızların arasındaki ayrımın daha önce düşündüğümüzden çok daha akışkan ve karmaşık olduğunu gösterdi. Sanki doğanın kendi kurallarını yeniden yazması gibi, bu gizemli serseri gezegenin yıldızlara özgü manyetik alanlarla kütle biriktirmesi ve EXOR tipi patlamalar sergilemesi, evrenin bize sunduğu bilmecelerin nedenli derin olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Bu keşif sadece bir rekor kırmakla kalmıyor, aynı zamanda gök cisimlerinin oluşum yollarına dair yerleşik teorileri yeniden gözden geçirmemizi zorluyor. Belki de bazı gezegenler, yıldızlar gibi doğrudan devasa gaz ve toz bulutlarının kütle çekimsel çöküşüyle doğuyor, bu da evrende çok daha fazla çeşitlilikte ve beklenmedik özelliklere sahip cisimlerin var olabileceği anlamına geliyor. Düşünsenize, uzayın derinliklerinde kendi ışığını üretmeye çalışan ama tam da başaramayan, gezegen gibi görünen ama yıldız gibi davranan ne kadar çok cisim olabilir? Evren, bildiğimizden çok daha dinamik, çok daha sürprizlerle dolu ve sürekli olarak kendini yeniliyor. Her yeni keşif, eski paradigmanın yani eski düşünce yapımızın sınırlarını zorluyor ve bizleri daha derin, daha rafine sorular sormaya itiyor. Acaba başka neler var diye merak etmeye başlıyoruz. Nolmuş TV olarak bu entelektüel yolculukta sizleri de yanımızda görmekten büyük bir onur ve mutluluk duyuyoruz. Çünkü biz sadece gözlemlemekle kalmıyor, aynı zamanda düşünmek, sorgulamak ve keşfetmek için buradayız. Nolmuş TV, bilimin en son keşiflerinden, tarihin tozlu sayfalarına, mitolojinin derinliklerinden, felsefenin kılcal damarlarına uzanan geniş bir yelpazede düşünce ufuklarınızı genişletmeyi hedefleyen bir platformdur. Amacımız sıradan ötesine geçmek, karmaşıklığı kucaklamak ve evrenin en büyük sorularına dair derinlemesine akademik bir bakış açısı sunmaktır. Tıpkı Çağ 1107, 7626 gibi bilimin sınırlarını zorlayan her konuyu sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Unutmayın, bilgi paylaşıldıkça çoğalır ve merak insanlığın en büyük itici gücüdür. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin.
Yorumlarınızla da bu tartışmaya katılın. Çünkü sizin düşünceleriniz bizim için paha biçilmez bir hazine. Ne Olmuş TV, bilimin en son keşiflerinden, tarihin tozlu sayfalarına, mitolojinin derinliklerinden, felsefenin kılcal damarlarına uzanan geniş bir yelpazede düşünce ufuklarınızı genişletmeyi hedefleyen bir platformdur. Amacımız, sıradanın ötesine geçmek, karmaşıklığı kucaklamak ve evrenin en büyük sorularına dair derinlemesine akademik bir bakış açısı sunmaktır. Tıpkı Çağ 1107, 7626 gibi bilimin sınırlarını zorlayan her konuyu sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Bu yolculukta bize katıldığınız için teşekkür ederiz. Unutmayın, bilgi paylaşıldıkça çoğalır ve merak, insanlığın en büyük itici gücüdür. Bu videoyu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve dostlarınızla paylaşmayı ihmal etmeyin. Yorumlarınızla da bu tartışmaya katılın. Çünkü sizin düşünceleriniz bizim için paha biçilmez bir hazine. Bir sonraki derinlemesine keşfimizde buluşmak üzere, evrenin sonsuz gizemleriyle kalın, bilimle kalın, merakla kalın.